Her şey Tanrı bile batıramaz dedikleri Titanic gemisinin batmasıyla 1912'de başladı. 1500'den fazla insan öldü. Sonra modern dünya her şeyden olduğu gibi bundan da nemalandı. Komplo teorilerinin ardı arkası kesilmedi. Bu kadar ilgiyi ticarete dönüştürenlerden biri de James Cameron oldu. Titanic filmi hala yüzyılın kült filmlerinden biri olarak görülüyor. Hatta aşk filmi denince akla gelen ilk film desek abartı olmaz. Sonra 1985'te geminin enkazı keşfedildi. Tabi yine komplo teorilerinin ardı arkası kesilmedi. Hazine var, define arıyorlar dendi. Sonra her şeyden, her durumdan ticaret malzemesi çıkartıp paraya dönüştürmesini bilen global dünya insanı bunu da ticarete dönüştürdü. Ocean Gate isimli şirket batığa geziler düzenlemeye başladı ve tam 111 yıl sonra kimilerine göre Titanic'in adaşı, hatta kaderdaşı Titan denizaltı battı. Gelin hep birlikte en kapsamlı haliyle neler olmuş neler bir bakalım. Titan neden battı? Yapılan en önemli hatalar nelerdi? Batıkta kimler vardı? Kimselere anlatılmayan korkunç gerçekler neler? RTM sistemi tam olarak nasıl çalışıyor? En son sızdırılan konuşma metninde neler var? Saat saat dakika dakika neler yaşandı neler? Uzmanların görüşleri ne? Ardı arkası kesilmeyen iddialar neler? Çok daha fazla sorunun cevabı introdan sonra. Son zamanlarda başınızı nereye çevirirseniz, hangi platforma bakarsanız Titan isimli denizaltının batışıyla ilgili bir habere rastlıyorsunuz. İyisi mi gelin en başından neler yaşanmış? Şöyle bir geçmişe gidelim. 1985'te geminin enkazı bulununca şirketlerden Ocean Gate bunu fırsata çevirdi. Her ne kadar insanlar hazine arıyorlar, define bulacaklar deseler de olay bambaşkaydı. Gemi enkazında bir çeşit parazit keşfedilmişti ve bu parazit gemiyi, daha doğrusu gemiden kalanları çürütüyordu. Her gün biraz daha çürüyecek, iskeleti bile kalmayacaktı. Yani aslında zaman kısıtlıydı. Ocean Gate bir süre sonra demir iskeleti bile kalmayacak, bu enkazdan ne kadar çok nemalanırsa o kadar iyiydi. Şirket bizdeki gibi gitmeyin o köy lanetli diye korku filmlerinin açılış repliğini yapan dayıların bir diğer versiyonu olan tweetleri görmezden geldi. Kasasını doldurmakla meşguldü. Harcayacak parası çok olup uzaya gitmekten sıkılan über elit kesim bu fikre de zıpladı. Kimi macera arıyordu, kimi sağa sola hava atmak için. Böylece çarşı pazara gitmek gibi Titanic'e gitmek diye bir kavram oluştu. Bu arada çok önemli bir nokta var. Bu turlar sırasında denizaltı birçok hata verdi. İşte can kaybı olmayınca durum bir şekilde idare edildi. Kimseciklere duyurulmadan üstü örtüldü. Misal bir seferinde yarı yoldan dönüldü. Bir seferinde sinyal bağlantısı koptu. Ancak şirket durulmadı. Her seferinde çok güvenli, durmak yok, yola devam dedi. Ocean Expeditions isimli şirket son seferinde $250.000 ücret talep etti. Şöyle bir şeyde, evet haklısınız tabuta benziyor. Şöyle bir şeye gitmek için ki Çanakkale'de, Bodrum'da da böyle batık gemi enkazları var ama insanlara cazip gelmiyor. 4 gün gidiş, 8 saat dalış, 4 günde dönüş yaptığınızı hayal edin. Üstüne de $250.000 ödediğiniz gibi bir ayrıntıyı da ekleyelim. Özetle gezi paketi bu. Gezi Kanada'da enkazdan 400 mil uzakta 6 Haziran'da başlıyor. Titan 6.7 metre uzunluğunda ve 10.432 kilogram ağırlığındaydı. Gemide şirketin kurucusu CEO'su Stockton Rush, kaptan pilot ve kendisine Mr. Titanic diye hitap edilen Paul Henry Ned Gapel isimli Fransız dalgıç, Pakistan asıllı Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, ki oğluna doğum günü hediyesiymiş. İşte kaderin cilvesi dedikleri tam olarak bu. İngiliz asıllı milyarder iş insanı Hamish Harding 58 yaşında Action Aviation isimli uçak şirketi sahibi. İşte mürettebatımızda, yolcumuzda bu 5 kişi. Ecellerine doğru gitlerinden haberleri olmadan. Tabi bu olaydan önce şirket 3 yıl boyunca yolcu götürüp getirmiş. Eski yolcular da ortaya çıktı. Onlar da başına gelenleri anlattı. Komplo teorisyenleri yine ortaya çıktı. Spekülasyonların ardı arkası kesilmedi. Kimi şirketi suçladı, kimi pilotun yani Rush'ın ihmali olduğunu hiç söyledi. Köylü olsa bile bunu canıyla ödedi. Kimisi de gemi lanetli diye tekrar etti. Şirketin çalışma sistemi şöyle. Polar Price adı verilen bir ana gemi var. Kanada'dan yola çıkıp dalış noktasına Titan isimli denizaltını götüren, dalış bittikten sonra denizaltının tekrar döndüğü yer. İşte bu ana gemi yani Polar Price ve Titan isimli denizaltının tek bağlantı noktası 15 dakikada bir gönderilen SMS gibi bir şey. Başka da herhangi bir iletişim kanalı yok. Yani akıntıya kapılıp gitseniz bile herhangi bir müdahalede bulunamaz. Bunu da olayın vehametini göz önünde tutmanız için söylüyorum. Yani acil bir durumda yapacağınız tek şey mesaj atıp cevap beklemek. Tabi olaylardan sonra gemiyle denizaltı arasında olduğu iddia edilen yazışmalar da sızdırıldı. Hatta bu yazışmalardan bir kopyasının James Cameron'ın elinde olduğu iddia edildi. Fakat bu cepheden de bir doğrulama henüz gelmedi. İnsanlar da haliyle ikinci film ne zaman gelir diye düşünmeye başladı. İşte bu yazışmalara göre 7.52'de Polar Price alçalmaya başlıyorsunuz. Dalışın keyfini çıkartın diyor. Titan da alçalmaya başlıyoruz. Her şey yolunda. Bu sefer gemiden iyi dalışlar mesajlaşmasıyla başlıyor. 15 dakika geçtikten sonra 8.07'de gemi bu sefer dalışın 15 dakikasına girdik. Derinlik ve sistem kontrolünü geçelim. Sistem kontrolü sağlandı. Her şey yolunda. Işıkların hepsi yeşil şu anda. 756 metredeyiz diye cevap geliyor.
30 dakika sonra bir güncelleme daha isteniyor. Titan tüm sistemler normal çalışıyor. İyi durumdayız. Planlandığı gibi inişe geçiyoruz. 45. dakikada Titan derinlik 1934 bütün sistemler stabil ve planlandığı gibi devam ediyor. Ekipçe çok mutluyuz. 60. dakikada yani 1 saat sonra yeni bir bildirim geliyor. Her şey yolunda. 75. dakikada durum güncellemesi isteyen gemi ilk uyarısını yapıyor. Derinlik hızınızı ayarlamanız gerekebilir. Bundan sonrası çok önemli. Çünkü hala geç değil, önlem alınabilir. Yüzeydeki gemi panik oluşturmadan uyarısını yapıyor. Çünkü hız planlananın 2 katı. Buraya bir parantez açıyoruz. Kaptan Rush'ın hayatı boyunca kendisine yapılan bu tip sayısız uyarıyı kulak arkası yaptığını, yankı odası dışında kimseyi dinlemediği söyleniyor. Tıpkı Çernobil faciası gibi şu noktada bile uyarıyı ciddiye alıp hızını yavaşlatmış olsaydı her şey çok daha farklı olabilirmiş. Biz şu anda bu videoyu çekiyor olmazdık en basitinden. Gemide gelen uyarıdan 13. dakika sonra bir uyarı da aletten geliyor. Bunu da umursamıyor. Çünkü bu karşılaştığı ilk problem değil. Öyle ya, daha önceden de karaya çıkarmış denizaltını. Saatler 9.28'i gösterdiğinde real time monitoring yani gerçek zamanlı izleme sisteminden bir uyarı alıyoruz diye mesaj yollanıyor Titan'dan. Alçalış hızımızı yavaşlatıyoruz. Derinlik 3433. Gemide hafiften bir panik oluşuyor. Yüzeye çıkma ihtiyacında mısınız? Hala geri dönülmesinden yana ki soruyor. Titan'dan iticiler hızımızı etkilemedi. 35 civarındayız. 35 milimetreyi kastediyor. Balastı bırakıyoruz. Beklemede kalın mesajı gönderiliyor. Bundan sonrası yılların gemicilik taktiği. Ağırlık azaltma. Gemidekiler doğru karar. Balastı bırakın diye destekliyorlar. Bu sefer Titan'dan hiçbir değişiklik olmadı. Çerçeveyi bırakıyoruz. Çerçeveden kasıt da ayaklar. Artık Titan'ın hızının fazla olduğunu fark edip yavaşlamak. Müdahaleler başlıyor. Tabi kazadan sonra bu çerçeve ayak kısmı bulundu. Bu arada ufak bir parantez açayım ki ufkunuz açılsın. Müdahale falan dediğimde sadece lafta olduğu anlaşılsın diye. Uzmanların da en çok eleştirdiği nokta denizaltının kontrolü şu gördüğünüz oyun konsolundan hallice zımbırtıyla, joystickle sağlanıyor. Gemiden uygundur. Mümkün olduğunca güncelleme veriniz. RTM sistemleri ne diyor? Titan'da birden fazla deneme sonrası çerçeveyi atabildik. Yükselmeye başlıyoruz. Bu kısımda gemi mi daha endişeli, denizaltı mı karar veremiyoruz. Ancak yazışmalara göre gemidekiler tehlikenin daha çok farkında ki birden fazla deneme mi, devam güncellemesi. Lütfen artık 15 dakikalık protokol yok. Mümkün olduğunca güncelleyin. İşte ilk alarm mesajı Titan'dan geliyor. Kıştan çatırtılar geliyor. Eğer yazışmalar doğruysa öyle iddia edildiği gibi bir anda ölmediklerini düşünün. Son 20 dakikalarını şöyle bir ses duyarak suyun metrelerce altından gösterge panelinin kırmızı yanışına bakarak ve endişeyle Starkton'un telkinleriyle denizaltının kıyıya çıkacağı umuduyla geçirdiklerini düşünün. Zaten bu noktadan sonradan yazışmalar seyrekleşiyor. Yine gemiden kaynağı tanımlayabilir misiniz? RTM göstergelerinin durumu mesajına karşılık Titan'dan tanımlayamadık cevabı geliyor. Polar Price gemi bu sefer RTM durumunu soruyor. Tekrar sorunu belirlemek için gözden geçirmeler yürütüyor. Sonunda yükseliyor. Burada kısa süreli bir oh denmiş olabilir. Çünkü denizaltı gemiye dönüyor. Yavaşça yükseliyoruz. Çatırtılar azaldı. RTM uyarı veriyor. Göstergeler kırmızı. Bunun üzerine gemidekiler anlaşıldı. Herhangi bir kod var mı? Derinlik, yükseliş hızı. Mümkün olduğunca güncelleme verin. Titan da cevap olarak yükseliş çok yavaş olması gerekenin 1/4. Sebebi belirsiz. Starkton abinin dediği gibi belirsiz falan değil. Basınçtan dolayı deniz altına bir yük biniyor. İlk duyulan çatırdından itibaren deniz altında hasar oluşmuş. Herhangi bir ipucu yok. 3476'dayız. Yüzeye hedefliyoruz. Hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Bu noktada Titanic batı ile aralarında 390 metre mesafe var. Gemidekiler çözüm için ilk somut adımı atıyor. Konuyu mühendise danışıyoruz. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu noktaya geliyor. Titan'ın yolcuları taşıyan gövdesi, en çok eleştiren ve implode eden gövdesi karbon fiberden yapılmış. Starkton Rush bu malzemenin RTM adında bir ses tarayıcısıyla izlenerek acil durumlarda büyük riskli bir olay gerçekleşmeden anlaşılacağını iddia ediyor. Ki bu konuda defalarca röportaj vermiş. Hatta o kadar iddialı ki RTM sayesinde gövdenin ses takibi yapılıyor ve olası bir felaket çok önceden anlaşılarak önlem alınabiliyor. Tabi kazadan sonra konunun malları Composite Desing Material Engineer, alaşımlı maddeler mühendisliği ve tasarım uzmanı. Evet, böyle bir bölüm varmış. İşte onlara göre bu imkansızmış. Yazışmalarda dikkat etmişsinizdir. Sürekli RTM göstergesi ne durumda diye soruluyor. Sistem aslında göstermelik ve tamamen plasebo etkisi. Yani oradan bir alet var ve siz kendinizi güvende hissediyorsunuz. Hani yazışmalarda Rush çatırtılar çökmeden çok önce ses duyulur ve önlem alınıyor diye iddia etmişti ya.
İşin aslı öyle değil. Müdahale edilemedikten sonra ne anlamı var ki? Karbon fiber bir yapının kırılma çöküşü önceden tahmini yapılacak bir şey değil. Karbon fiber baskı altında, yani hasar aldığında, ilk çatırtı duyulduğunda patlamayla aralarında geçen zaman çok az. Yani patlama bir anda gerçekleşmiyor ve önlem almak imkansız. Üstelik okyanusun altında tabut gibi bir alanda elinden hiçbir şey gelmiyor. Baştan söylemiştim. Dışarıyla tek bağlantıları telsiz gibi bir haberleşme sistemi. Dışarıdan müdahale de yok. Kısaca el elde baş başta kalıyorlar ortada. Önce çatırtı sesleri, ondan sonra patlama. Hayır, ne müdahalesi? Fazla yüzeye yakınsa yüzeye çıkmayı başarabilirsin. Yoksa gemidekilerin de bir faydası yok. Zaten derinlere dalıp çıktıkça zaman içerisinde bu alaşımlı malzeme aşınıyor. Dalış yaptıkça sıkışma, yüzeye yükseldikçe genleşme. Bir de bunu sürekli tekrarlandığını düşünün. Malzeme haliyle mukavemetini kaybediyor. Yani özetle bela geliyorum demiş. Onlar kulağını tıkayıp duymamazlıktan gelmiş. Özetle o beşlik geri dönseydi bile nasıl ki daha önceleri sistem hata verdiğinde göz ardı edilmişse yine öyle umursanmayacaktı. Kurulmuş saatli bombanın kimin elinde patlayacağı bilinmeyecekti. İşte size karbon fiberin baskı altındaki tepki kırılma grafiği. Grafik okuma bilginiz yoksa bile dik bir açı olduğunu görebilirsiniz. Yani Rush'ın iddia ettiği gibi yok müdahale ederim, yok önceden anlaşılır değil, yavaş yavaş değil, bir anda çöküyor. RTM sistemi dediğin şey de kandırmaca. Tabi kazadan sonra her ayrıntı önemli oluyor haliyle. Dalıştan önce bu turistlere imzaladıkları belgeye de ulaştı birileri. Anlaşma şartları çok ağır. Aşağıya linki bırakıyorum. İsteyen incelesin. Zira bu bile başlı başına bir video konusu. Özetle yaralanırsam, fiziksel olarak bir travma yaşarsam, hatta ölürsem bile hak iddia edememeyi imzalamışlar. 5. 6. ve 7. maddelere dikkat edin. Bizdeki gibi minik puntolu çok uzun sayfalarca sözleşmeleri düşünün. Kaçımız okuyoruz ki? İşte öylece okunmadan mı? Seyahat fikri çok mu cazip geldi? Yoksa o işin gate firmasına çok mu güvendiler bilinmez. Ancak aklı başında kimsenin imzalayacağı türden bir sözleşme değil. 9.46'da Titan'dan son mesaj gönderilir. A güç verici sistemi göstergeleri kırmızı. B'ye geçiyorum. 3457. metredeyiz. Kış tarafından yine sesler geliyor. Gemidekiler de yanıt olarak anlaşıldı, yükselmeye devam edin. Şu anda Carlos ile güç enerji sistemi hakkında konuşuyoruz. Tabi bu mesajı alıp almadıklarından, havada asılı kalan sorulardan. Daha sonra gemiden sürekli kurtarma prosedürlerini etkinleştiriyoruz. Carlos B verilerinden watt çıkışı istiyor. Durum güncellemesi, yükseliş hızı, derinlik raporu, RTM vesaire ilgili bilgiler isteyen yanıtsız cevapsız mesaj. Daha sonra parçaları denizin dibinden çıkartılmaya başlandı. 17 dev vidayla sadece dışarıdan açılıp kapatılabilecek kapak kısmı. İlk dikkat çeken detay orada olması gereken camın yokluğu. Kaza sırasında mı kırıldı? Enkaz çıkartılırken mi? Yolcu kabininin dışında kalan üst arka bağlantılar ve kablolar kısmı. Uçaklarda landing gear adı verilen iniş takımı. Denizaltının yere basan ayakları. Bu haliyle onlarca defa ağır eleştirilere maruz kalan konu, yani homojen olmayan bir bütünlük, 3 ana farklı malzemeden yapılması ve işte o 3 ana parçayı bir arada tutan titanyum çember bağlantıları. Bunların ayrı çıkarılması aracın 3 parçaya ayrıldığını da doğruluyor sanki. Arka yan yüzeylerden biri. Denizaltının parçalarının farklı yerlerde birbirinden kopuk halde bulunup çıkarılması ise patlamanın şiddetine dair pek çok şey anlatıyor. Titan faciasına dair ilginç anekdotlar da var. Simpsonlar bunu da bildi haberlerini görmüşsünüzdür. Ocean Gate firmasının faaliyetlerinin bir süre askıya alındığı iddiası da geldi. 2024 gezileri için isim yazdırmaya pek hevesli, pek çok kişinin olduğu bilgisi de. Biz demiştik böyle olacağı belliydi diyen uzmanlar testi kırılmadan önce bu açıklamaları yapsaydı çok daha iyi olurdu. Rush o kadar iddialıymış ki bana istediğinizi sorun tarzı etkinlikler bile yapılmış. Haber ilk duyulduğunda günlerce bu explosion mı, dışa doğru patlama mı, implosion mı, içe doğru patlama mı tartışmalar yaptılar. Neyse ki implosion'da mutabık oldular. Olay duyulduğunda 4 gün boyunca SOS kodu, yani vurma sesleri geliyor diyenlerden tutun da gün gün saat saat oksijen hesaplaması yapanlara kadar, hatta denizaltı parçaları bile bulundu. Ortada olmayan tek şey cesetlerdi. Her şey gibi ölümün de hayırlısını istemek gerekiyor. Şimdi bir cenazeleri bile yok. Tabi aynı gün koskoca dünyaya sığdıramadığımız, yersiz yurtsuz kalıp oradan oraya savrulan 700 kişilik bir grup göçmenin devrilip 82 kişinin ölümünün, 500'den fazla kişinin kaybolmasının da basın cephesinde bu kadar yankılanmaması da kaderin diğer bir cilvesi. Mesleğe göçmen teknesi için ne uzmanlar ne kurtarma ekipleri gönderildi, ne de çarşaf çarşaf haberleri yapıldı. Hatta hiçbirinin adı bile bilinmiyor. Kısacası 500 kişinin canı bu 5 kişi kadar değerli değildi.